Benim için çimlerin mükemmel olmasına gerek yok. Kusursuz bir şekilde çekilmiş tebeşir çizgilere gerek yok. Tatmin olmam için ayağımda mükemmel ayakkabıların olmasına gerek yok. Sadece top oynayabilmem lazım. Beni sadece futbol sahası mutlu ediyor. Hayal kurmak, düşünmek, mutlu olmak. Ne kadar da güzel değil mi? Kurduğun bu hayallerin gerçekleştiğini düşünsene. Neler olduğunu, neler olabileceğini. Şimdi hayallerin gerçekleştiği yerdeyiz. Şükrü Saraçoğlu'nda. Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde baba Mustafa, anne Gülizar Hanım'ın oğulları olarak dünyaya geldi. Batı Almanya Gelsenkirchen'de Almanya'ya göçen ailenin 3. kuşak göçmen çocuğuydu. Ailesi 70'li yıllarda Gastarbeiter alımları ile Almanya'ya göç etmişlerdi. Yani işçi olarak. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da işçi ihtiyacı çıkmış, tüm dünyadan ama en çok da Türkiye'den oraya göç edenler olmuştu. Özil ailesi de böyle gitti. Çalışıp para kazanacaklar. Belki sonra da ülkelerine geri döneceklerdi. Ama hayat onları bambaşka bir yola soktu. Anne ve baba hayatları boyunca çalışmak zorunda kalmış. Mesut Özil de yoksul bir çocukluk geçirdiğinden bahsetmiş. Sonradan yazdığı Futbolun Büyüsü kitabında. Hatta biraz içerlenerek anaokuluna bile gidemedim. Ailemin gönderecek parası yoktu. Anne okulda hademelik yaparmış. Hem de günde 2 vardiya. Baba ise önce deri fabrikasında işçi olarak çalışmış. Sonra kahvehane ve büfe işletmiş. Ardından başka işlerde de denemiş şansını. Ama işsiz kaldığı zamanlarda annenin bu 2 vardiyası kurtarmış hep onları. Hayatları boyunca 2 oğlan 2 kız 4 evlatlarına bakabilmek için bambaşka bir ülkede çalışıp durmuşlar. Mesut vesilesiyle Türkiye'ye dönme ihtimalleri doğduğunda da bu sefer şans onların yüzüne gülmemiş. Öziller'in mahallesinde küçükken maymun kafesi dedikleri futbol sahası varmış. İşte Mesut Özil'in Mesut Özil olma macerası mahalledeki maymun kafesinde sabah akşam top sürmesiyle başlıyor. Bir bakıma abisini örnek alıyor olabilir. Çünkü abi Mutlu Özil de aynı Mesut gibi futbolcu oluyor sonradan. 95 yılına geldiklerinde baba tutuyor Mesut'un elini, Westfalia 04 Gelsenkirchen takımına yazdırıyor. Mesut burada 3 yıl top oynadıktan sonra Letonya Schalke Nord takımına geçiyor. Bir yıl sonrasında ise artık Falke Gelsenkirchen'de top sürmeye başlıyor. Derken 2000 yılında Almanya'nın köklü takımlarından biri olan ve gençlere verdiği forma şansı ile tanınan Rostweier takımın altyapısına yazılıyor. Yine babasının yönlendirmesiyle ve asıl hayatı bundan sonra şekillenmeye başlıyor. Mesut daha 16 yaşında A genç takımda oynamaya başlıyor. O dönem takım Almanya 2. Ligi'nde Mesut Özil'i A takımda oynatmak için bir sözleşme ile geliyorlar karşısına. Ama yine babanın stratejik hamlesiyle bunu kabul etmeyip doğduğu şehrin takımı olan ve Bundesliga'dan mücadele eden Schalke 04 takımının altyapısına geçiyor. Profesyonel futbol kariyeri de bu takımla başlıyor. Burada gençler takımında bir yıl oynayıp Bayern Münih'i 2-1 yenerek gençlerde Almanya şampiyonu olduktan sonra 2006 Ağustos'unda profesyonel kontratını imzasını atıyor ve bu imza Türkiye'ye dönüşün artık olmayacağının da imzası. Çünkü kontrat imzalanmadan önce o dönem Schalke Başkanı Mesut'un yakın dostu olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e götürmüş. Yani Mesut Özil'in yeteneklerini gösterecek. Bu vesileyle de Türkiye'deki takımlardan birini top sürmesinin önüne açılacak hayallerine göre. Ancak beklediği gibi olmamış. Mesut ilk olarak Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın için yapıyor şovunu. İdman ayarlanmış, diğer yöneticiler sahanın yanında. Mesut sahada top sürüyor ama günün sonunda yöneticilerin tepkisi şu: bu çocuk çok cılız, bundan futbolcu olmaz, solucan gibi. Denemeye bile gerek yok. Her neyse, bu sefer bir de Beşiktaş'ı deneyelim diyorlar. Onlar da neredeyse ağız birliği yapmış gibi benzer tepki veriyorlar. Artı bir yorumları daha var. Futbolcu tipi yok bu çocuğun. Artık o ne demekse. Bir sıfır moralle birlikte özgüven de düşüyor. Türkiye'yi hiç denememeye karar veriyorlar. Ve ver elini Almanya.
İşte bu hüsranın ardından Schalke ile anlaşma yapılıyor. Belki o zaman Türkiye'den herhangi bir takım şans verse ne Mesut yediği ırkçı yorumlardan dolayı sosyal medya hesaplarını kapatacak, ne siyasetin konusu olacak, ne Alman mısın, Türk müsün sorusuna maruz kalacaktı. Mesut'un Türkiye macerası başlamadan bitince 17 yaşında Bundesliga'da top koşturmaya başladı. Acemiydi ve takımda yabancıydı. Ama o zamanlar en büyük destekçileri de yine aynı takımda oynadığı Altıntop kardeşlerdi. Hamit ve Halil Altıntop, Mesut'un takıma ve Bundesliga macerasına kolayca adapte olması için ellerinden geleni yapmışlar. Bir röportajında söylediğine göre Mesut burada ilk maçına çıktığında zaten 80. dakikada destekçisi Hamit Altıntop'un yerine geçmiştir. Sonraki şanslarını da hep iyi değerlendirdiğinden Schalke'de ilk sezonunun 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 19 maça çıkarak tamamladı. Sonraki yılında ise Lincoln'un Galatasaray'a transfer olmasıyla onun yerini alarak takımda banko oynamaya başladı. Bu pek de uzun soluklu olmadı. Çünkü yöneticilerle ters düşmeye başlamıştı. Kadro dışı bırakıldı ve de üstüne antrenmanlara Fenerbahçe formasıyla gitmesi Schalke ile iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Ama burada geçirdiği 1,5 sezonda 30 Bundesliga maçına çıkması onun için de ayrı bir deneyim olmuştu. Sonrasında zaten büyük takımlar tarafından teklif yağmuruna tutuldu. Yine burada Baba Özil'in sözü geçti. Ve 2007-2008 sezonunun ara transfer döneminde bu takımlar arasından Werder Bremen ile 3,3 milyon euro karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 11 numaralı formayı sırtına geçirdi. İşte bu forma zaman içinde parlayıp ve yıldıza dönüşmesine vesile olacak formaydı. Berlin'de Bayer Leverkusen'e attığı gol sayesinde takımın Bundesliga'da ikinciliği elde ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. 2009-2010 sezonunun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçildi. Zaten bu sezondaki performansı ile Almanya milli takımına çağrılmıştı. Ama o dönem Türkiye'den de çağrılmıştı. Kolay bir seçim olmayacaktı. Bir yıl süre sonra ise 2009 Şubat'ında seçimini açıkladı. Köklerinin olduğu Türkiye ile değil, dallanıp budaklanmasına neden olan ülkeyi, Almanya'yı seçmişti. Uzun süre polemik konusu oldu. Nasıl olur da Türkiye milli takımında oynamaz? Nasıl olur da Almanya'yı tercih ederdi? Aslında Mesut Özil için de zor bir karar olmuş. Annesi ve amcası Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söylemiş. Amca özellikle Zonguldak hakkında konuşmalar yapmış olsa da senin evin orası, kökenlerimiz, atalarımız orada bak demiş. Ama aslında bakarsanız Mesut 17 yaşına kadar sadece 2 defa Zonguldak'a gitmiş. Gittiğimde de evim gibi hissetmedim açıkçası diyor açıklamasında. Zaten gayet net. Ben bu ülkede doğup büyüdüm. Hep Almanya formasını başarıyla giydim. Burada kendimi iyi hissediyorum. Ben ve ailem her zaman Türk kalacağız. Ancak doğup yaşadığım ülkenin forması ile daha rahat hissediyorum demişti. Bu kararını açıklarken ilk milli maçından önceki günde sosyal medyadan aldığı hakaret içeren yorumlardan da anlaşılacağı üzere pek de anlaşılmamıştı. Yine de yılmadı. Hatta Almanya milli takımındaki performansı ona Real Madrid'e imza atan ilk Türk kökenli futbolcu olma fırsatını tanıdı. 15 milyon euro bonservis ve yılda 5 milyon euro karşılığında 6 yıllık sözleşme yapıldı. Zidane gibi o da göçmen çocuğuydu. Ondan artık Alman Zidane diye bahsediyorlardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a karşı attığı ilk golü de belki de gönülleri almak için eliyle hilal işareti yaparak Türkiye'ye adadı. Real Madrid'de 129 kez maça çıktı ve 22 gol attı. 65 asist yaptı. Eylül 2013'te ise kulüp tarihinde bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeliyle 42,5 milyon pound karşılığında Arsenal'da forma giymeye başladı. Sözleşmesi 2018'de 3 yıl daha uzatıldı. Kazancı da haftalık 350 bin pound'a çıktı. Sözleşmesi bitinceye kadar Arsenal'da kalacağını söylemişti. Ki öyle de yaptı. Takımdan ayrılacağı besbelli olduğu için Fenerbahçe adım attı. Başta bu transfer Ali Koç için bir hayal olsa da 2021 Ocak ayında görüşmeler başladı. 17 Ocak'ta görüşmelerin başladığı duyuruldu ve hemen ertesi gün 18 Ocak'ta Mesut uçağa atlayıp ülkemize geldi.
Fenerbahçeliler için en heyecanlı dönemlerden biriydi. Hatta uçaktayken 300 binden fazla taraftar internetten uçağını canlı takip etti. Şimdi başta gerçekleştiremediği hayalini yapacak. Önceden hayal ve özgüven kırıklığından kapısını bile çalamadığı Fenerbahçe kulübünün formasını giyecek. Ve bu sayede yıllardır ülkesi için forma giymediğinden ona kırık olan gönülleri de tamir edecek. Mesut'un nasıl bir oyun görüşü, nasıl bir futbolcu olduğunu tartışmaya gerek yok. Zaten onu 90 dakika seyretseniz ne kadar karakterli, ne kadar sağlam bir tekniği olduğunu görürsünüz. Biz bugün sizler için Mesut Özil'in hayat hikayesini anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.